Herkese merhabalar. Bugün sizlere iftar sofralarınıza çok yakışacak, çok farklı bir şerbetli tatlı tarifi hazırladım. İçindeki kavrulmuş kadayıf ve kavrulmuş cevizleriyle damaklara şenlik, çok güzel bir tatlı oluyor. Sözü çok uzatmadan hemen detaylarına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Tatlımızın yapımına öncelikle kadayıflarımızı kavurmakla başlayalım. Uygun bir tavanın içerisine şöyle bir çay kaşığı olacak şekilde katı yağımı döküyorum ve sonrasında yağ eridikten sonra tel kadayıflarımı içerisine aktararak kadayıfların rengi kahverengi oluncaya kadar sürekli karıştırarak kavuruyorum. Sizler dilerseniz direkt markette satılan kavrulmuş kadayıfları da yine bu tarifte kullanabilirsiniz. Burada da iri çekim 1 su bardağı kadar cevizim var. Cevizimi de direkt yanmaz bir tavanın içerisine aldım ve kısık ateşte 1-2 dakika kadar kavurdum. Şimdi de tatlımın şerbetini hazırlıyorum. Uygun bir tencereye 3 su bardağı toz şeker ve 4 su bardağı olacak şekilde de suyumu aktarıyorum. Şöyle küçük bir parça limonun da suyunu sıkıp limonu da içerisine attıktan sonra karıştırarak şerbetimi ocağımın orta gözüne alıyorum. Tatlının şerbetini ilk olarak harlı ateşte kaynayıncaya kadar kaynatacağız. Ara ara da sürekli karıştırın ki şekeriniz dibine yapışmasın. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra ocağımızın altını orta ateşe getirelim ve orta ateşte 10 dakika boyunca kaynatıp şerbeti kenara alalım. Bu tatlımızın şerbeti buz gibi soğumuş bir kıvamda olmalı. Bu yüzden mutlaka öncesinde hazırlayarak şerbetinizi kenarda soğutun. Şimdi de tatlımın hamurunu hazırlayacağım. 3 tane oda ısısında beklemiş yumurtamı kasemin içerisine aktardım. Şöyle 1 çay bardağı olacak şekilde toz şekeri de ekledikten sonra şekeri ve yumurtaları krema kıvamına gelinceye kadar mikserle güzelce çırpıyorum. Şekerle birlikte yumurtalar bu şekilde köpük köpük beyaz krema kıvamında olması gerekiyor. Şimdi çırpmış olduğum yumurtaların üzerine şöyle 1 su bardağı olacak şekilde sıvı yağımı döktüm ve sonrasında içerisine yine 1 su bardağı olacak şekilde un ilave ediyorum. Bu malzemeleri de pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Ben videomun başında 100 gram kadar çiğ kadayıf kavurmuştum. Elimde de 100 gram kadar hazır kavrulmuş kadayıf da vardı. Onları birleştirdim. Yani burada toplamda 200 gram kadar kavrulmuş kadayıfımız var. İçerisinden 3 yemek kaşığı kadar ayırıyorum. Bunu da tatlımın üzerine serpiştireceğim. Şimdi tatlı hamurun üzerine tüm kalan kadayıfları ve 1 su bardağı da yine kavrulmuş cevizimi ekliyorum. Bu malzemeleri de karıştırarak kek hamuruna güzelce yediriyorum ve bu aşamada içerisine 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de şekerli vanilin ilave ediyorum. Ve sonrasında bir spatula kullanarak yine bu malzemeleri de kek karışımımıza iyice yedirelim. Evet, şerbetli tatlımın hamuru bu şekilde hazır. Şimdi tepsinin içerisine yayacağım. Ben bu tarifimde 26'ya 34 dikdörtgen bir tepsi kullandım. Öncesinde tepsimin her yerini güzelce bir sıvı yağ ile yağladım ve sonrasında hazırlamış olduğum tatlı hamurumu içerisine döküyorum. Evinizde bu ölçülerde bir tepsi yoksa dikdörtgen borcam içerisinde de bu tatlıyı hazırlayabilirsiniz. Yalnız onun boyutu biraz büyük olduğu için yumurta sayısını 4'e çıkarmanızı öneririm. Evet, tatlı hamurunu bu şekilde tepsiye spatula ile yaydıktan sonra en son aşamada da bir kaşıkla her yerinin aynı düzlükte olması için güzelce düzeltiyorum. Bu arada fırınımı da alt üst ayarda 180 derecede önceden açtım ve 5 dakika boyunca çalıştırdım. Tatlımızı önceden ısınmış fırın içerisinde pişireceğiz ve bu aşamada tepsimizin üzerine 3 yemek kaşığı kadar ayırmış olduğum kavrulmuş kadayıfları da serpiştiriyorum.
Yapmış olduğumuz bu şerbetli tatlı bu görünümüyle tıpkı basma kadayıf gibi oluyor. Lezzeti de bol kadayıflı olduğu için ona yakın bir lezzette. Evet, artık tatlımız fırına girmeye hazır. Önceden ısıtılmış alt üst ayarda 180 derecede tatlımızı pişirelim. Gördüğünüz gibi keki kabarmaya başladı bile, yumuşacık bir kıvamda oluyor ve fırından çıkarmadan önce bir kürdan batırarak da tatlımızı kontrol edelim. Benim fırınımın ayarına göre tatlım toplamda 35 dakikada bu şekilde çok güzel üzeri kızararak pişti. Böyle kürdan testi de yaptıktan sonra artık fırından çıkartıyorum. Sizler de lütfen kendi fırınınızın ayarına göre tatlınızı kontrollü olarak pişirin. Fırından çıkan tatlımızı kenarda 2 dakika kadar bekletelim ve ilk sıcaklığını çıkartalım. Tatlımız ılık, şerbetimiz de buz gibi soğumuş olarak üzerine kepçeyle dökelim. Videomda da gördüğünüz gibi tatlının üzerine şerbetini döker dökmez içine çekiyor. 4 su bardağı şerbet, sizin gözünüze fazla gelmesin, tamamını kullanın lütfen. Bu arada sizler daha az tatlı olsun istiyorsanız kendi damak tadınıza göre şerbetteki şeker miktarını azaltabilirsiniz. Evet, tüm şerbetini çeken tatlımı kenarda 3-4 saat kadar dinlendirdikten sonra servise hazır hale getiriyorum. Ben tatlımı toplamda 16 eşit parçaya böldüm. Sizler de dilediğiniz ebatlarda, dilediğiniz şekilde keserek servise hazır hale getirebilirsiniz. Şöyle bir dilimi alarak da size yakından iç dokusunu göstermek istiyorum. Hem lezzeti hem de görünümüyle çok güzel bir şerbetli tatlı tarifi oluyor. Sizlerin de bu güzel tatlıyı mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ben tatlıyı servis ederken bu şekilde üzerine dondurmayla servis ettim. Sizler de dilediğiniz şekilde servise hazır hale getirebilirsiniz. Şöyle servis tabağına almış olduğum tatlımdan bir çatal alarak da size iç dokusunu göstermek istiyorum. Çok lezzetli, çok da güzel bir şerbetli tatlı tarifi oluyor. Sizler de farklı tatlı tarifleri denemeyi seviyorsanız eğer bu tarifimi de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, bugün bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerden ricam videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Tarifimi denedikten sonraki yorumlarınızı da bekliyorum. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.